Merhabalar, ben Merve Özkaynak. Ayak bakımı videosuyla karşınızdayım. Umarım faydalı bulursunuz ve keyifle izlersiniz. Genellikle ayak bakımımıza özellikle havalar ısınmaya başladıkça önem vermeye daha çok başlıyoruz. Aslında ayak bakımı bizler için çok önemli. Hem yaz hem kış tüm mevsimlerde ayak bakımımızı ihmal etmememiz lazım. Şimdi ben de bu videoda genel ayak bakımımı nasıl yaptığımı sizlerle paylaşacağım. Öncelikle ben ayak banyosuyla başlıyorum. Bunun için ben şöyle bir temiz, sadece ayak banyosu için kullandığım bir leğenim var. Bu leğeni kullanıyorum. Ama eğer arzu ederseniz yine böyle kozmetik shoplarda özel ayak havuzları var. Hatta elektrikli olanları bile var. Böyle fokur fokur masaj yapıyor ayaklarınıza. Daha böyle bir özel bakım istiyorsanız öyle bir şey de satın alabilirsiniz. Veya benimki gibi bir sadece ayağınız için kullanacağınız leğen de satın alabilirsiniz. Ben bu leğenin içerisine ılık su dolduruyorum. Ve şimdi ayak banyosu için kullanabileceğiniz ürünlerden bahsedeceğim. Daha önceki alışveriş videomda zaten size bir örneğini göstermiştim. The Food Factory'nin isterseniz hem duş jeli gibi ayağınızı direkt yıkayabileceğiniz veya suyun içerisine damlatıp ayak banyosu olarak kullanabileceğiniz ürününden bahsetmiştim. Bundan da zaten biraz kullandım. Herhangi bir duş jelinden açıkçası çok da fazla farkı yok. İsterseniz yine özel bir ayak bakımı almak istiyorsanız böyle bir ürün alabilirsiniz. Veya birkaç tavsiyede daha bulunacağım size. Şöyle minik banyo tuzları vardır. Çoğumuzun evinde de küvet yoktur. Hep böyle görürüz ve bayılırız bunlara ama alamayız. Genelde duşakabinlidir evler. Bu banyo tuzlarını da ayak banyosu olarak kullanabilirsiniz. Atıp bunlar zaten kendi kendine çözülecek ve kokuları ve böyle bol bol köpüren harika bir ayak banyosu haline dönüşecek. Bunlar da bir alternatif olarak aklınızda kalsın. Veya normal duş jelinizi kullanabilirsiniz. Benim size tavsiyem, eğer duş jelinizi kullanacaksanız da böyle yeşil çaylı ya da böyle nane aromalı olanları tercih ederseniz ayaklarınız olduğundan daha da fazla ferahlayacak. Belki sadece ayağınız için böyle özel naneli ya da yeşil çaylı daha taze ve ferahlatıcı bir duş jelini de ayak banyosu için kullanabilirsiniz. Son olarak da doğal yöntemlerden bahsetmek istiyorum. Eğer ben hiçbir şekilde ayağımda böyle kokulu bir ürün istemiyorum, sadece ayaklarıma böyle medikal şekilde iyi gelsin ve elektriğini alsın, ayaklarımın yorgunluğunu alsın diyorsanız da deniz tuzu bunun için biçilmiş kaftan. Sadece ılık ayak banyonuza deniz tuzu da koyabilirsiniz. Hiç ekstra bir kozmetik ürün katmadan. Bu bütün ayaklarınızdaki yorgunluğu alarak ayaklarınızı yumuşatacaktır. Bir diğer doğal ayak banyosu yöntemi de biraz kulağa garip geliyor olsa da karbonat ve elma sirkesi. Yine ayak banyonuza suyunuzu doldurduktan sonra şöyle bir poşet karbonat ve 1-2 yemek kaşığı elma sirkesi koymanız yeterli olacaktır. Tüm bu bahsettiğim ayak banyosu için ürünlerde 15-20 dakika bekletmek yeterli olacak ayakları. Zaten ılık bir su olacak. Aman çok fazla sıcak olmasın, ayaklarınıza zarar vermeyin. Ilık yeterli olacak. Ilık suyun içerisinde 15-20 dakika beklettikten sonra peeling aşamasına geçeceğiz. Şimdi peeling ile devam ediyoruz. Daha önce satın aldığım gratis'teki The Food Factory'nin ayak peelingi ve Watsons'ın ayak peelinglerinin ikisini de deneyimledim. Burada tamamıyla aslında sizin nasıl bir peeling sevdiğinizle çok alakalı. Ben daha ince ve keseleme işlemini daha kuvvetli yapan peelingleri seviyorum. The Food Factory'ninki birazcık daha kalın peeling taneleri. Dolayısıyla o keseleme işlemini çok da ince şekilde yapmıyor. Eğer isterseniz dediğim gibi ince taneli ya da kalın taneli bir peelingle de ayak bakımınızdaki peeling adımını bu şekilde tamamlayabilirsiniz. Veya isterseniz bunu doğal yöntemlerle de yapabilirsiniz. Mesela ben Hindistan cevizi yağı ve esmer şekeri karıştırarak vücudumun her bölgesinde kullandığım peelingi yine ayak peelingi olarak da kullanıyorum. Arzu ederseniz eğer Hindistan cevizi yağı bulamıyorsanız zeytinyağı ve esmer şekeri de karıştırabilirsiniz. Veya yine Hindistan cevizi veya zeytinyağı ile karıştıracağınız Türk kahvesiyle de harika bir ayak peelingi hazırlayabilirsiniz. Peelingimizi yaptık, ayaklarımızı ölü derilerden arındırdık. Eğer doğal bir peeling yaptıysanız Hindistan cevizi veya zeytinyağıyla da iyice ayaklarımızı nemlendirmiş olduk. Şimdi sıra geldi ponzalama kısmına. Bu noktada eğer ihtiyacınız yoksa ayaklarınızı çok fazla ponza taşına alıştırmanızı tavsiye etmiyorum. Zaten çok hafif yapmanız önemli bu noktada. Eğer peelingten sonra hala topuklarınızda kalan bir ölü deri varsa çok hafif, kesinlikle bastırmadan böyle dairesel hareketlerle o kalan bölgeleri yapabilirsiniz. Ama yumuşak olan bölgeleri lütfen değdirmeyin. Çünkü yumuşak olan bölgelere ne kadar ponza taşını değdirirseniz ve sert bir işlem yaparsanız daha sonra o yumuşak bölgeler sertleşecektir ve bu sefer bütün ayağınıza ponza taşı yapmanız gerekecek. O yüzden dediğim gibi ponza taşına ihtiyacınız yoksa hiç yapmayın.
Ama peelingden sonra da böyle kalan birkaç bölge varsa da sadece o bölgelere, dediğim gibi yumuşak bölgeleri değdirmeden yumuşak bir şekilde de ponza taşıyla kalan ölü derileri de temizleyebilirsiniz. Şimdi artık sıra geldi tırnak çevresi bakımına. Bunun için benim size önerim tırnak çevrenize herhangi bir işlem yapmadan önce tırnak çevrenizi de yoğun bir şekilde nemlendirmeniz. Bunun için neler kullanabiliriz? Yine Hindistan cevizi yağını tüm ayak tırnaklarımızın kenarlarını sürerek, bekleterek yumuşatabiliriz doğal olarak. Veya vazelin uygulayabiliriz. Yine vazelini tüm ayak tırnaklarımızın tırnak etrafımıza sürerek bekletebiliriz. Veya şu şekilde satılan, tırnak çevresine sürmek için satılan minik yağları da oje gibi şöyle ayak tırnaklarımızın kenarlarına sürerek bir 5-10 dakika bekleyebiliriz. Öncelikle işleme başlamadan mutlaka etrafını yumuşatmamız gerekiyor. Evet, peeling yaptık, 20 dakika suda beklettik ama tırnak etrafına da özel bir bakım gerekiyor. Çünkü orada ittirme işlemi yapacağız. Şimdi ittirme işleminden de kastım nedir? Bana sorarsanız tırnaklarınızı ne kadar çok kesmeye ve pensle almaya alıştırırsanız aynı ponza taşındaki gibi tırnak etleriniz olduğundan her zaman daha fazla sert çıkacaktır. Ben hiçbir zaman tırnaklarımı kesmiyorum. Buna alıştırdım. Bir kere alıştırdığınız zaman gerçekten çok rahat edeceksiniz ve evde kendi başınıza hem manikürünüzü hem pedikürünüzü yapabileceksiniz. Bunun için şu gördüğünüz çok basit, yassı, bir tarafı sivridir, bir tarafı da kesik bir şekilde yassıdır. Tahta çubuğu kullanıyorum. Ayaklarımı yumuşattım. Dediğim gibi ister Hindistan cevizi yağı, ister normal yağ ya da vazelin sürün. Daha sonra onları iyice yedirdikten sonra ayak parmaklarınıza çok yumuşak şekilde, zaten onlar kalkmış olacaklar o deriler. İttirme yöntemiyle hiç kesmenize gerek kalmadan tırnaklarınızı geri iterek hem tırnak yatağınızın, şurası tırnak yatağınızın boyunu daha da fazla uzatmış olacaksınız. Aynı zamanda da iltihaplanmaya, kanamaya ya da enfeksiyona karşı önlem almış olacaksınız. Böyle bir çubukla hiçbir şekilde tırnaklarınız enfeksiyon kapmaz. Ama siz pensle kendi kendinize evde ayaklarınızın tırnak kenarlarınızı kesmeye çalıştıkça mutlaka kenarda bir yerde açık kalırsa enfeksiyon kapabilir ve bütün yazı böyle ayağınız terlikte ama bağlı bir şekilde geçirebilirsiniz. O yüzden mutlaka ittirme yöntemini tercih etmeye özen gösterin. Ayak bakımının belki de en önemli noktalarından bir tanesi tırnak kesimi. Tırnak kesiminde tırnağınızın uzama şekline paralel olarak tırnaklarınızı kesmeye çok özen gösterin. Çok içeri, çok kavisli ya da çok düz kestiğiniz zaman mutlaka tırnaklarınızda batma meydana gelecektir. O yüzden seçeceğiniz makas da bu noktada çok önemli. Yine tırnak tipinize uygun şekilde ve sizin en rahat edeceğiniz şekilde bir makas edinin ve tırnaklarınızın mutlaka uzama biçiminde paralel şekilde tırnaklarınızı kesmeye özen gösterin. Tırnaklarımızı da kestiğimize göre artık oje uygulamasına geçebiliriz. Ojeye geçmeden önce benim size tavsiyem, ayaklarımızı çok fazla nemlendirdik, birçok yağ sürdük, uyguladık. Eğer ojenizin kalıcı olmasını istiyorsanız öncesinde mutlaka tırnaklarınızın yağdan arındırılması gerekir. Bunun için yine doğal bir yöntem isterseniz sirkeyle de tırnaklarınızı öncesinde temizleyip yağdan arındırabilirsiniz. Bu sefer ojeniz olduğundan çok daha kalıcı olacaktır. Ama ben oje öncesinde madem bu kadar çok bakım yaptık, ayak tırnaklarımızın ihtiyacına uygun bir ürün sürülmesi taraftarıyım. Örneğin mesela benim ayak tırnaklarım çok incedir. Bunun için sertleştirici sürüyorum ben. Eğer sizin de soyulma, sararma ya da incelme gibi problemleriniz varsa bunun gibi sertleştirici veya renk açıcı ürünleri oje öncesinde kullanabilirsiniz. Bunu uyguladıktan ve kuruduğundan emin olduktan sonra da ojeyi ince bir kat halinde ilk katını sürüyoruz ve yine 1-2 dakika kurumasını bekliyoruz. İkinci katı da ilk kat kuruduktan sonra sürerseniz olduğundan çok daha kalıcı olacaktır ojeniz. Eğer nasır şikayetiniz varsa ayak bakımı rutininizi gerçekleştirirken nasırlarınız için eczanelerde satılan, isterseniz oje gibi sürülen ürünlerden veya nasır bantlarını da ayak bakım rutininize ekleyebilirsiniz. Şimdi sıra geldi nemlendirme aşamasına. Ne yaptık? Ayaklarımızı banyomuzda beklettik, peelingimizi yaptık, tırnak çevresi bakımını yaptık, tırnaklarımızı kestik, ojelerimizi sürdük ve kuruttuk. Son olarak artık nemlendirme aşamasındayız. Eğer ayaklarınız çok fazla kuru ve topuklarınız çok çatlak değilse bu tarz yine rahatlatıcı, bunlar da genellikle hep böyle nane veya mentol aromalı oluyor. Bu tarz bir ayak kremi kullanabilirsiniz. Tüm ayaklarınıza sürebilir. Hatta bileklerinize kadar da rahatlatmak amacıyla uygulayabilirsiniz. Ama topuklarınız çok fazla çatlaksa o zaman birazcık daha yoğun yapılı kremleri kullanmanızı tavsiye ederim. Bu tarz kremleri de yine eczanelerde bulabilirsiniz. Ayak bakımı ile ilgili aslında daha fazla detaylara değinmek istiyordum ama videonun çok fazla süresini uzatmak istemediğimden sizler için web sitemde bir makale hazırladım. Burada bahsettiğim ürünler, süreçler artı ekstra öneriler için de bu linke tıklayarak web siteme gidebilirsiniz.
Videomu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve sosyal medya üzerinden arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Sosyal medya hesaplarımdan beni hala takip etmiyorsanız videonun açıklama kısmında Facebook, Twitter ve Instagram profillerimin linklerini veriyor olacağım. Kanalıma yeni geldiyseniz makyaj, stil ve alışveriş videoları için de lütfen abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.